Herkese selamlar. Atmosfer Türkiye Atmosfer'in sesine hoş geldiniz. Ben Emir. Uzun süredir video yayınlayamadım. Bildiğiniz üzere maalesef kayda değer bir soğuk hava yakalayamadık ve bu yüzden tüm takipçilerim kış mevsiminin bittiğini zannediyor. Bu video ile beraber gerçekleri öğreneceksiniz. Anahtar kelimemiz kış henüz bitmedi. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olursanız sevinirim. Sizin destekleriniz sayesinde yeni içeriklerimiz ile sizlerle buluşuyor. Şimdi ise videoya geçelim. Kış henüz bitmedi diyerek başlamak istiyorum. Neden soğuk atakları kaçırdığımıza göz atalım. Şubat ayı için ülkemize gelmesi beklenen soğukları etkileyebilecek faktörler arasında Kuzey Atlantik salınımının çoğu zaman negatif köklemesi, Avrasya kar örtüsünün normaller üzerine çıkması ve benzeri sebepler yüzünden kutuplardan akan soğuklar ile Sibirya kaynaklı soğuklar ülkemizi çoğunlukla pas geçti. Bu zaman aralığında gelen küçük çaptaki soğuklar ise batı kesimlerimizde maalesef yetersiz kaldı ve Trakya ile Çanakkale haricindeki illerimizde yaşayan vatandaşlarımızı memnun etmedi. Genel ölçek içerisinde sıklıkla ülkemizde yüksek basınç hakim olduğu ve Nisan ayı normallerini Şubat ayı başında yaşamış olduk. İlk modelimizle başlamadan önce bu kısımdaki tüm modelleri sağlayan Kadir Emre hocama buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Kendisinin 2024 kışının gidişatı ile alakalı videosu kartlarda mevcut. Sağ yukarı köşeden izleyebilirsiniz. Şimdi ise ilk modelimize bakalım. Şubat ayının ilk yarısında ülkemizde sıcaklıklar normaller üzerinde seyretti. Sıcaklıklar ülkemizde normallerin 2 derece üstünde seyrederken Avrupa'da ise 6 ile 8 dereceler arasında seyretmiş. Yani sadece Ocak ayını biz sıcak geçirmemişiz. İkinci modelimizle devam edelim. Ocak ayı sıcaklık anomalisi için direkt Türkiye'yi görüyoruz. Ülkemiz Ocak ayını normallerin yer 3 derece ve üstüne tamamlamış. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgemizde normallerin çok üzerinde sıcaklıklarla karşılaşıyoruz. Üçüncü modelimize bakalım. Avrupa kıta olarak Ocak ayını sıcak geçirmiş. Özellikle İspanya ve Portekiz normallerin yer 3-5 derece üstünde. Normallerin altında olan tek yer Rusya ve İskandinavya. Soğuk sistemler güneyli enlemlere inemediği için bahsettiğim alanlarda sıcaklıkta normaller altına seyretmiş. Kuzey kutup bölgesinde de normallerin üzerinde sıcak görüldüğünü ekleyelim. Buna yakın bir görüntü ülkemiz ve Kırım civarı için 2022 Mart'ta görülmüştü. Hatta biraz daha o Mart ayını Aybar kar fırtınasını hatırlayalım. İstanbul ve çevresinde 10-11 Mart'ta başlayan deniz efekti kar yağışı 14 Mart'a kadar aralıklarla devam etmiş ve 21 santim yakın kar örtüsüne sebebiyet vermişti. Aybar kar fırtınasından önce 3 Mart tarihinde iç kesimlerimiz ve Ankara'da çok güzel görüntüler vardı. Nostalji faslını geçelim. Sırada 4. modelimiz. Ocak ayı içerisindeki aldığımız yağış durumuna göz atalım. Marmara ve Ege bölgemiz normallerin üzerinde yağış almış. Doğu ve Orta Karadeniz bölgemiz normallerin altında yağış almış. Doğu Anadolu'nun doğusunda normallerin çok üstünde yağış görülmüş. Hatırlatmak isterim ki kış tahmininde bahsetmiştim. Sıcak bir Ocak ayı geçirmişiz ama kurak bir ay olmamış. Son 10 yıl içerisindeki Ocak aylarını incelediğimiz zaman ortalama olarak sıcaklıklar normaller üstünde. Özellikle son 10 senede Balkanlar normallerin bayağı üstüne çıkmış görünüyor. Münferit bazı yıllar bu ortalamayı nispeten düşürmüş. 6. modelimiz ile devam ediyoruz. Kasım ayından Ocak ayına kadar sıcaklıklarımız normaller üstünde seyretmiş. Bu durumu 3 bölümden oluşan 2024 kış tahminlerinde de aktarmıştık. Aynı zamanda Orta Doğu'da sıcaklıklar normallerin gayet üstünde görünüyor. Yine Kasım ayından Ocak ayına kadar olan vadeye göz atıyoruz. Bu sefer Avrupa genelini inceleyelim. Avrupa'ya baktığımızda yine normaller üstünde sıcaklıkları görüyoruz. Özellikle İspanya ve Portekiz'de bu durum daha radikal. Bu arada Rusya ve İskandinavya gerçekten çok soğuk bir kış geçiriyor. Ayrıca yine eklemeliyim ki soğuklar güneyli enlemlere yani bizim coğrafyamıza rahatça inememiş. Son 3 ay küresel deniz suyu sıcaklığı anomalisine bakalım. El Niño ve deniz suyu sıcaklıklarını görüyoruz. Bu alanın anomalisine baktığımızda süper El Niño seviyesine ulaşılamadığını ve kuvvetli El Niño olarak süreci geçirdiğini görüyoruz. Aynı zamanda görmüş olduğunuz gibi Karadeniz ve Ege için deniz suyu sıcaklıkları normallerin 2-3 derece üstünde. Bu durumda en minik bir alçak basınç denizden beslenerek Antalya gibi illerimizde ay bazında alınması gereken yağışı tek güne sığdırmakla kalmıyor, il genelinde sel ve su baskınlarına sebep oluyor. En iyi örneği 12-13 Şubat 2024'te toplam 340 milim yağış alan Antalya ile verebilirim. Şimdi ise iklim değişikliği gerçeğinin yağışlarımızın üzerine olan etkilerine göz atalım. İklim değişikliği 1980-2024 arasındaki ortalama yağış miktarı ile yağış rejimini bozmuş görünüyor. Bir alanda çok yağış varken bir yerde neredeyse hiç yok. Bu dengesizlik doğal ekosistemleri etkiliyor ve su kaynaklarını zorluyor. Küresel ısınma bu farklılıkları daha da belirgin hale getiriyor. Yağış rejimleri, tarım, su temini ve ekosistem sağlığı üzerinde büyük bir etkiye sahip. Son olarak iklim değişikliğinin sıcaklığa etkisine bakalım. Maksimum sıcaklık seyrini incelediğimiz zaman dünya çapında sıcaklıklar özellikle 2010 sonrasında düzenli şekilde yükselmiş. Aralardaki düşüşler bu yükselişi engel olamadı.
Şimdi ise cevabını merakla beklediğiniz o sorunun yanıtını vermek istiyorum. Kış henüz bitmedi. Kış mevsimi kışı bitirenlere göre hareket etseydi şu anda ülkemizi etkili olan serinleme bile ülkemize inemezdi. Mart ayına bakacak olursak ilk yarısından ikinci yarısının başlangıcına kadar olan vadede kısaca 7 ile 21 Mart arasında ülkemizin batısını ve kuzeyini etkilemesini beklediğimiz soğuk ataklar olabilir. Mart ayı geneline bakacak olursak sıcaklıkların zaman zaman ilkbahar seviyesine yükseleceğini, bazı zaman ise kış soğuk seviyesine ineceğini belirtebiliriz. Aynı zamanda Kutay Mıhlı Ardıç hocamızın tahminini de sizlere birebir aktarmak istiyorum. Avrupa'da ve Türkiye'de halihazırda normallerden sıcak devam eden Şubat ayının son haftasında Kuzey Kutbu'ndaki rezerv soğuklarının iki aşamalı olarak orta enlemlere atım yapacağı Polar Cold Spell bir dönem bekleniyor. Bu soğuk salınımlardan önce olanı Şubat'ın son günlerinde ABD'ye veya başka bir coğrafyaya doğru değil, Orta Avrupa üstünden Akdeniz Havzası'nın batısına doğru güçlü bir salınım şeklinde hareket etmesini bekliyorum. Bu salınım ile birlikte devamındaki günlerde Mart'ın ilk haftasında bu kış sezonu için aylar önce yaptığım kış sezonu tanımına uygun bir şekilde Türkiye'de hatır sayılır bir soğuk dalga daha dokunabilir. Son olarak eklemek istiyorum ki meteorolojik olarak kışın bitişi 21 Mart Perşembe günü. Bu yüzden kışı erkenden bitirmeye gerek yok. Önümüzde hala ihtimaller varken bitti demek bilimsel bir cevap olmayacak. Videomuzun bu arada sonuna geliyoruz. Videomuzun 2024 kışı nasıl geçiyor kısmında bana kendi videosundaki modelleri sağlayan Kadir Emre hocama teşekkürlerimi iletiyorum. Mart ayı içerisindeki gelişmeleri yine video yoluyla sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.